Herkese merhabalar. Bugün değersizlik hissiyle ilgili bir yayın yapacağım. Kendimi değersiz hissediyorum. Değersiz olduğumu düşünüyorum. Başkalarının söylediklerini çok fazla kafaya takıyorum diyenler için bir yayın olacak bu. Daha önce değersizlik hissi ve başkalarının söz ve davranışlarını çok fazla önemsemekle ilgili bir yayın yapmıştım. Lütfen izlemediyseniz onu da izleyin. Bu videoda tamamen değersizlik hissine odaklanacağız ve bu hissin gerçeği yansıtıp yansıtmadığını, gerçekçi olup olmadığını sorgulayacağız. Bizler belki ailemizden, çevremizden sevgi görerek, ilgi görerek, değer görerek büyümemiş olabiliriz arkadaşlar. Bundan kaynaklı olarak kendimizde bir şeyleri eksik hissediyor olabiliriz. Yani kendimize değer verme noktasında eksik olduğumuzu düşünüyor olabiliriz. Kendimize gerçekten değer vermiyor olabiliriz. Kendimizi ikinci plana atıyor olabiliriz. Başkalarının yaptığı şeyleri direkt olarak kendi değerimizin bir emaresiymiş gibi algılıyor olabiliriz. Bunları türetebilirsiniz. Hayatımızda dönem dönem bu tür hisler, bu tür düşünceler olması çok normal. Siz son derece büyük bir ilgiyle de büyüseniz, son derece büyük bir sevgiyle büyüseniz dahi yine de hayatınızda kendinizi değersiz olarak addedeceğiniz bir dönem olabilir. Bu değersizlik kavramı hayatımıza öyle bir girdi ki özellikle son yıllarda herkes kendine değersiz hissediyor, önemsiz hissediyor. Yani önceden ben hatırlamıyorum değersiz hissettim diyen birini hatırlamıyorum ben. Yani benim çevremde yoktu. Sanki en ufak bir şey bize kendi değerimizi sorgulatır oldu. Birisinin en ufak bir bakışı, en ufak bir iması bizim için emare olmaya başladı ve bize kendi değerimizi sorgulatmaya başladı. Buna sizin de bir dikkat etmenizi istiyorum. Önceden sizin hayatınızda bu kadar değersizlik hissi tanımı var mıydı? Önce buna dikkat çekmek istiyorum. Peki değersiz hissediyorsak gerçekten de böyle miyiz? Buna bakalım. Benim şöyle bir çıkarımım var arkadaşlar insanlarla ilgili. Eğer sizin içinizde bir kötü niyet yoksa, birisini bile isteye incitmeyecek bir insansanız, yani kötü niyetli biri değilseniz, siz çok değerlisiniz arkadaşlar. Sizin algıladığınız his, o değersizlik hissi, size empoze edilen şeylerden dolayı ortaya çıkan yalancı bir his. Bize o kadar çok şöyle yapıyorsa değersizsin, böyle yapıyorsa önemsizsin dediler ki, bunu o kadar güzel empoze ettiler ki biz farkında olmadan en ufak bir olayda kendimize dönüp bakar olduk. Ben şu anda değerli miyim? Ben şu anda önemli miyim? Bana şu anda değerli hissettiriliyor mu? Karşı taraf bunun gereğini yapıyor mu? Diye düşünmeye başladık ve zaten böyle ufak ufak başladı. O konuda duyarlılık arttıkça, sürekli kendimizi sorguladıkça bu durum gözümüzde daha da büyüdü. Yani bizim bu değersiz hissedip hissetmemekle ilgili bir duyarlı zeminimiz var arkadaşlar. Burada en kritik ayrım şu. Başkalarının yaptığı ve söylediği şeylerin bizim değerimizle ilgili bir ölçüt olduğunu kabul etmek. Önce bu yanlışı düzelteceğiz. Ve bu onun sorunu demeyi öğreneceğiz arkadaşlar. Önceki yayınlarda da söylüyorum. Yapıcı bir eleştiriyi tabii ki alacağız. Kendimizi geliştireceğiz. Hiçbir şey üzerimize almayacağız diye bir şey asla demiyorum. Benim burada bahsettiğim şey hemen kendi değerimizi sorgulamamız. Bu ikisi tamamen farklı birbirinden. Yani başkasının sizi eleştirmesi de yine sizin değersiz olduğunuzu göstermiyor. Sizi geliştirecek bir şeyse bunu zaten kendi üzerinize alın. Değişmeniz gereken bir şey varsa değiştirin. Bu çok ayrı, tamam mı? Bu yine sizin değersiz olduğunuzu göstermiyor bakın. Törpülemeniz gereken, düzeltmeniz gereken yanlarınız olduğunu gösteriyor. Değerli olmak demek tamamen kusursuz olmak demek değildir. Değerli olmak demek insanların size her daim bunu hissettirmesi demek değildir. Değerli olmak demek insanlara her şeyi dört dörtlük yapmak demek de değildir. Değerli olmak iyi bir insan olmaktır. İçinde kötülük barındırmamaktır. Kendini gerektiği yerde törpüleyebilmektir. İnsanlara faydalı olabilmektir. İnsanlara yardım edebilmektir. Kendi sağlığının, kendi varoluşunun kıymetini bilmektir arkadaşlar. Sizin değerinizi belirleyen şey karşı taraf değildir. Sizin değerinizi belirleyen şey sizin hissettikleriniz değildir. Sizin değerinizi belirleyen şey zaten sizin insan olarak var olmanızdır. Yani aslında herkesin bir değeri vardır. Bu değer öyle hemen en ufak bir lafta, en ufak bir sözde artan, azalan bir şey değildir. Yani değer öyle hisle, hissetmekle anında değişebilen bir şey değil arkadaşlar. Sizler değerlisiniz.
Bizim toplumumuzda maalesef birilerinin arkasından konuşma durumu çok yaygın. Bizler sürekli kusur arar olduk. Sürekli o şöyle söylemiş, bu böyle yapmış, o niye sana böyle yapmadı, o sana değer vermiyor mu, o niye seni aramadı, niye seni çağırmadı, böyle yapması gerekiyordu, şöyle yapması gerekiyordu diye bizim işimiz gücümüz başkaları olmuş durumda ve bunun da tabii ki belirli sonuçları var. Yani biz böyle ortamlarda bulundukça beyin kodlanıyor arkadaşlar. Nasıl kodlanıyor? Demek ki böyle olması gerekiyor. Demek ki ben de böyle davranmalıyım. Demek ki benim de ailem, benim de dostlarım bana böyle davranmalı gibi çıkarımlara varıyor. Bizim için dedikodu ve birilerini eleştirmek o kadar normalleşmiş durumda ki kendi değerimizin puanını başkalarına göre veriyoruz. Yani başkalarının bize davrandığı şekilde veriyoruz. Eşim bana kötü davranıyor. Yakın arkadaşım bana kötü davranıyor. Çocuklarım bana kötü davranıyor. Beni sürekli eleştiriyorlar. Kayınvalidem beni sevmiyor. Bakışlar atıyor. İş hayatında dışlanıyorum. Kimse bana beni sevdiğini söylemiyor. Kimse bana değer vermiyor. Kimse özel günlerimi hatırlamıyor. Eşim eline sağlık bile demiyor. Günaydın bile demiyor. Nasılsın diye bile sormuyor. Eşim beni aldattı. Ailem beni başkalarının yanında eleştiriyor. Bu ve bunun gibi örnekler sizin değerinizden hiçbir şey eksiltmez arkadaşlar. Hiçbir şey. Çünkü herkes kendi davranışından ve sözlerinden sorumludur. Eğer karşı taraf aklı başında bir bireyse bu onun sorunudur arkadaşlar. Neden onun sorunudur? Diyelim ki çok değersiz birisiniz. Öyle farz edelim. Peki bunun yolu karşı tarafın size imada bulunması mı? Sizin arkanızdan konuşması mı? Size iftira atması mı? Size hakaret etmesi mi? Size insan içinde rencide etmesi mi? Ben bunları size sormak istiyorum. Birinin değersiz olduğunu göstermenin yolu bu mudur? Bunun başka yolları yok mudur? Ben size bunu sormak istiyorum. Değersiz olduğunuzu düşünüyorsa, neden böyle düşündüğüne dair, neden böyle algıladığına dair ve ne yaptığınıza dair, yani siz bir kötülük mü yaptınız, bir şey mi yaptınız, bir şey mi çaldınız, bir iftira mı attınız? Buna dair sizinle insan gibi düzgün bir üslupla iletişim kurmuyorsa ve size az önce saydığım ve benzeri yollarla bunu aksettirmeye çalışıyorsa bu kimin sorunudur arkadaşlar? Bu sizin sorununuz mudur? Ben bunun altını defalarca çizmek istiyorum. Şimdi anladınız mı neden karşı tarafın sorunu diyoruz? Neden onunla ilgili diyoruz? Neden bizim değerimizi bize göstermez diyoruz? Arkadaşlar bir ara vermek için yayını durdurdum. Sonra devam ettirdiğimi sanarak konuşup durmuşum. Kayda almamışım maalesef. Neyse sağlık olsun diyerek devam ediyorum. İnsanların söz ve davranışları onları bağlar dedik. Öyle değil mi? Bize bizim değerimizi göstermez dedik. Şöyle bir senaryo düşünelim arkadaşlar birlikte. Herkesin son derece size saygı duyduğu, size değer verdiği, bütün çevrenizin sizi sevip saydığı bir senaryo düşünelim. Ve kendinizi çok değerli hissediyorsunuz diyelim. Böyle bir senaryoda ne olmasını bekliyorsunuz? Yani siz sanıyor musunuz ki hiçbir zorluk yaşamayacaksınız, hiç koşturmanız olmayacak, hiçbir amacınız olmayacak, hiç telaşlarınız olmayacak, hiç kaygı duymayacaksınız, hiç üzülmeyeceksiniz, hiç acılar yaşamayacaksınız. Bunu mu zannediyorsunuz? Bu değersizlik hissi denen yalancı hissi hayatınızın merkezine alarak başkalarının söz ve davranışlarına göre bu hissi yönlendirerek, değersiz hissetmeyi büyük bir eksiklik sanarak siz kendinize haksızlık etmiş olmuyor musunuz? Lütfen bunu bir düşünün, olur mu? Size değerli hissettirilse dahi siz yine hayata devam etmeyecek misiniz? Yani ben bunu anlamıyorum. Değersiz olsam ne olacak? Değerli olsam ne olacak arkadaşlar? Ben yine hayata devam etmeyecek miyim? Ben yine yapmam gereken işleri yapmayacak mıyım? Yani bu neyi bu kadar belirliyor? Bu değersizlik hissi neyi bu kadar belirliyor arkadaşlar? Tamam, olsa güzel olur. İnsanlar size değer verse, sizi sevip saysa güzel olur, evet. Ama bu her zaman olmayabilir hayatınızda. Küslükleriniz olabilir, hiç konuşmadığınız insanlar olabilir, sizi sevmeyen insanlar olabilir, sizin de sevmediğiniz insanlar olabilir. Siz sürekli karşı tarafın söz ve davranışlarına göre şekil alıyorsunuz fakat siz sanıyor musunuz ki karşı tarafa son derece değer gösteriyorsunuz? Bunu mu sanıyorsunuz? Yani karşı tarafa tam anlamıyla değerli mi hissettiriyorsunuz? Bizim burada kendimize de dönüp bakmamız lazım arkadaşlar. Biz hayatımız boyunca habire karşı tarafa göre mi şekil alacağız arkadaşlar? Bizim modumuzu karşı taraf mı belirleyecek? Bizim değerimizi karşı taraf mı belirleyecek? Ben insan olarak kendimi biliyorsam, iyi de biri olduğumu düşünüyorsam, içimde kötü bir niyet yoksa ben zaten değerliyim yani. Karşı tarafa dış etkene gerek yok ki.
Zaten ben bunu şu an içimde hallettim. Zaten bu değer durumu benimle ilgili bir mevzu. Yani bunu hayatımıza nasıl kattılar ben bilmiyorum. Ben değerliyim kardeşim. Olay bitti gitti. Ben sürekli hayatım boyunca kendimde bildiğim değeri niye sorgulayayım ki? Niye her seferinde benim zaten kendimde var olan şeyi azaltıp arttırayım karşı tarafa göre? Niye bunu yapayım ki arkadaşlar? Ben değerliyim ya, bitti bu kadar. Hepimiz birbirimizden farklıyız. Herkesin kendini ifade etme biçimi farklı. Herkesin yetişme tarzı farklı. Hiçbirimiz aynı değiliz. Hiç kimse kimseyi kontrol edemiyor. Dolayısıyla herkes kendi algıladığı ölçüde, kendi yetiştiği ölçüde tepkiler veriyor, sözler söylüyor, bir şeyler yapıyor. Öyle değil mi? Yani bunun benimle ne alakası var arkadaşlar? Benim küçükken sevgi görüp görmememle ne alakası var? Benim illa karşı tarafa ilgi verebilmem için, güler yüz gösterebilmem için ilgiyle mi büyümüş olmam gerekiyor? Benim aklım niye var? Ben davranışlarımı, sözlerimi kontrol edemiyor muyum? Ben öğrenebilen bir canlı değil miyim? Lütfen bu açılardan da bakın. Siz sevgi ve değer görmemiş olabilirsiniz. Böyle büyümüş olabilirsiniz. Eşiniz size değer vermiyor olabilir. Kayınvalideniz sizi sevmiyor olabilir. Bu onun sorunu arkadaşlar. Bu onun sorunu. Sizin burada yapacağınız şey önce kendinize saygı duymak, habire olan değeri sorgulamamak, karşı tarafa saygı duymak, olabildiğince güler yüzlü olmak, kendinizi bilmek, bu kadar basit. Değer vermezse vermesin ya, sevmezse sevmesin. Ne olacak? İnsanlar sizi sevmeyince ne oluyor mesela? Neyi farklı yapıyorsunuz? Sizi bağırlarına bassalar ne oluyor? Ya da basmasalar ne oluyor? Ne değişiyor arkadaşlar? Mutlu oluyorsunuz diyelim. Tek mutluluk kaynağı o mu ya? Yani mutlu olabileceğiniz tek şey o mu? Sizin hiç mi kendi hayatınız yok? Sizin hiç mi kendi uğraşlarınız yok? Siz sürekli karşı taraftan bir şey beklemek için mi yaratıldınız? Bir şeyi çok samimi ve dürüst bir şekilde söyleyeceğim. Eğer siz çok fazla karşı tarafın söylediğini yaptıklarını kafaya takıyorsanız, en ufak şeyden nem kapıyorsanız, değersizlik hissim var diye geziyorsanız ortalıkta, sizin çok boş vaktiniz var arkadaşlar. Tamam, bir şeyler eksik olabilir hayatınızda. Sizi sevmiyor olabilirler. Fakat olanlara da şükretmeyi bileceksiniz. Onlar değer vermiyor diye, onlar sevmiyor diye siz değersiz değilsiniz ki. Değer sizin sürekli karşı taraftan alacağınız veya karşı tarafa ispatlamaya çalışacağınız bir şey de değildir. Siz kendi değerinizi bütün kelime dağarcığınızı kullanarak anlatın karşı tarafa. Kendisi yine algılama kapasitesi neticesinde belirli sonuçlara varacak veya varamayacak. Veya sizin söylediklerinizi hiç dikkate bile almayacak. Başkalarının sizin hakkında ne söylediğini dikkate alacak. Bunlar bizi ilgilendirmiyor. Sizin değerinizi kanıtlamaya ihtiyacınız yok. Siz bir insansınız. Sizin de hatalarınız var. Sizin de kusurlarınız var. Siz mükemmel değilsiniz. Ama bunun sizin değerinizle alakası yok. Ben bunu anlatmak istiyorum. Siz kendinizi bileceksiniz ve karşı taraftan almanız gereken bir şey varsa alacaksınız. Törpülemeniz gereken yerler varsa törpüleyeceksiniz. Lütfen şunu unutmayın. Biz kimseyi kontrol edemeyiz. Kimseyi doğrudan değiştiremeyiz. Biz öncelikle kendimizi değiştirebiliriz. Düzeltmemiz gereken şeyler varsa düzeltebiliriz. Karşı tarafın yerine geçip de onları kontrol etme şansımız yok. Onların zihinlerine girip de bize değer vermesini sağlama imkanımız yok. O yüzden zaten bu onun sorunu diyoruz. Bizim yaptıklarımız ve söylediklerimiz de bizim sorunumuz arkadaşlar. İsterse sizi kimse sevmesin, kimse değer vermesin. Bu sizin değerinizden hiçbir şey götürmez. İnsan sevmediği birine de eğer ortada büyük bir şey yoksa, bir kötülük yoksa, bir art niyet yoksa saygı duyabilir. Bu da zaten insan ilişkilerinde yeterli. Yani biz bir şeyleri yapmamız gerektiği için yaparız. Bu bakış açılarını içselleştirdiğinizde insanları severek başlayacaksınız. Daha güler yüzlü olacaksınız. Daha sakin bir insan olacaksınız. İnsanların yaptıklarını üzerinize alınmamak öyle büyük bir özgürlük ki. Ve bunu ben yaptıysam inanın herkes yapar. Bir ara o kadar çok kafayı takmıştım ki, o kadar çok kendimi açıklamaya çalışıyordum ki, o kadar çok önemsiyordum ki insanların benim hakkımda iyi şeyler düşünmesini. O kadar çok kanıtlamaya çalışıyordum ki. Günün sonunda ne oldu biliyor musunuz? Bu insanlarla yollarım ayrıldı. Şimdi umurumda değil. Kabul ettim arkadaşlar. Kim ne düşünüyorsa, nasıl davranıyorsa saygı duymayı öğrendim. Demek ki ona göre öyle. Bu benim değerimi gösterir mi? Hayır, göstermez. Ben kendi değerimi biliyorum. Değer dediğimiz şey sürekli kurcalayacağım bir şey değil ki. Değer zaten orada duruyor. Değer zaten benimle ilgili bir şey. Bitti, bu kadar. Olay bu kadar basit. Bu konudaki hatalı algılarımızı değiştireceğiz arkadaşlar. Ben yaptıysam siz de yaparsınız. Ve unutmayın, insan değişebilir, öğrenebilir. Biz yeniden öğreneceğiz. Biz kendimizi değiştireceğiz. Buraya kadar izlediyseniz, kanalımdan fayda görüyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve ihtiyacı olanlarla paylaşmayı unutmayın. Siz her ne olursa olsun çok değerlisiniz. Lütfen bunu unutmayın, olur mu?
Sevgiler.